Muhtemelen Twilight, Dracula ve Blade gibi vampir filmlerinden birini izlemişsinizdir. Haklarında onlarca roman yazılan, dizilere ve oyunlara konu olan vampirler, yüzlerce yıldır çoğu kültürün içinde kendine yer bulmuş. Peki bunları neden anlatıyorum? Çünkü bugün inceleyeceğimiz cinayetler 500 yaşında bir vampir tarafından işlendi. Yani katil 500 yaşında bir vampir olduğunu iddia ediyor. Hanımlar beyler, karşınızda Vampir Visago'nun hikayesi. 25 Kasım 1996 günü Naomi ve Richard Wendorf çifti kızları Jennifer tarafından evlerinde canice öldürülmüş halde bulunur. Çiftin küçük kızı 15 yaşındaki Heather ise kayıptır. Anne ve babasını cansız halde kanlar içinde bulan Jennifer hemen 911 acil yardım hattını arar. 49 yaşındaki Richard Wendorf kanepede uzanırken eşi Naomi ise tam duştan çıktığı anda saldırıya uğramıştır. Olay yerinde yapılan incelemede eve zorla girildiğine dair bir iz bulunmazken ailenin aracı ve birkaç değerli eşyanın çalındığı anlaşılır. Çiftin küçük kızları 15 yaşındaki Heather'ı bulmak için fazla zamanları olmadığını bilen dedektifler olay yerini incelerken bir mektup bulur. Heather tarafından yazılan bu mektup genç kızı baş şüpheli konumuna sokar. Sevgili anne, baba ve Jenny, fazla zamanım yok ama sizi çok sevdiğimi söylemek istedim. Geri dönmemek üzere gidiyorum ve benim için endişelenmenizi istemiyorum. Başımın çaresine bakarım. Lütfen bizi bulmaya çalışmayın. Yalnızca sizi özleyeceğimi ve sizi hep sevdiğimi bilin. Heather. Jennifer da tıpkı dedektifler gibi kız kardeşinin muhtemelen bu suçun içinde olduğunu düşünmektedir. Heather bir süredir 16 yaşındaki Rod Ferrell'la telefon ve mektup aracılığıyla ailesinin karşı çıkmasına rağmen görüşüyormuş. Dedektifler Rod ve Heather arasındaki bağlantıyı çözmeye çalışırken neredeyse bölgedeki tüm polisler Wendorf ailesinin Ford Explorer marka mavi aracını aramaya başlar. Olayın yaşandığı bölgeden 1300 kilometre uzakta yaşayan Rod Ferrell'ın annesine ulaşan dedektifler Rod'un 3 arkadaşıyla birlikte bir geziye çıktığını öğrenir. Bunlar Howard Scott Anderson, Dana Cooper ve Rod'un kız arkadaşı Charity Kesey'dir. Yaşları 16 ile 19 arasında değişen bu 4 arkadaşın aileleriyle irtibata geçen dedektifler hepsinin kayıp olduğunu, aileleriyle birkaç gündür iletişim kurmadıklarını öğrenir. Tüm otoyol ve gişelerde sürekli çevirme yapılır fakat hiçbir sonuç elde edilmez. Haber kanallarında boy boy resimleri gösterilen 5 kişi markası, modeli ve rengi bilinen bir araçla Amerika Birleşik Devletleri'nde dolaşmaktadır. Bu esnada kurbanların bedenleri üzerinde yapılan otopside ilginç bir keşif yapılır. Her iki kurbanın da vücudunda V harfi şeklinde bir yanık izi vardır. Yine her iki kurban da vücutlarına sert bir cisimle aldıkları çok sayıda darbe sonucu hayatını kaybetmiştir. Gizemli V harfinin anlamını bulmaya çalışan dedektiflerin zamanı hızla azalırken ne Heather Wendorf'tan ne de ailenin çalınan aracından bir iz yoktur. Cinayetlerden 4 gün sonra olay yerinden 1000 kilometre uzakta paraları biten ekip biraz para göndermesi için Charity'nin büyükannesini arar. Kadın para göndereceğini söyler fakat telefonu kapattıktan sonra polisi arar. Dedektifler hemen bir plan yapıp büyükanneye çocukları verdikleri adrese yönlendirmesini söyler. Bunun bir tuzak olduğundan şüphelenseler de başka çaresi olmayan şüpheliler büyükannenin verdiği adrese gider ve 5 şüpheli Wendorf ailesine ait mavi Ford Explorer'ın içinde yakalanır. Bu 5 kişi Rod Ferrell, Howard Scott Anderson, Charity Kesey, Dana Cooper ve kurbanların küçük kızı Heather Wendorf'tur. Sorgu anlarına ait gerçek görüntüler, yargılama süreci ve sonrasından birazdan bahsedeceğim. Fakat önce bu beşli arkadaş grubunu daha yakından tanımanız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu hepimizin ergenken parçası olduğu sıradan arkadaş gruplarından biri değil. Bu, üyelerinin birbirinin kanını içtiği, yasaklı maddeler kullandığı, seks partileri düzenlediği bir vampir klanı. O yüzden hikayenin en başına dönüyoruz.
Rod Ferrell, klanın kurucusu ve lideri. Rod dünyaya geldiğinde ebeveynleri henüz 17 yaşında ve oğullarının doğumundan sonra evlilik kararı alıyorlar. Ne yazık ki bu evlilik yalnızca 3 hafta sürüyor. Annesi ve babası ayrıldığında henüz birkaç haftalık olan Rod, babasını ilk defa tam 18 sene sonra 1998 yılında görüyor. Maalesef küçük çocuğuyla tek başına kalan Sandra, kundaktaki bebeğiyle babasının evine dönüyor. Fakat bu ev pek de huzurlu bir ev değil. Sandra ve kız kardeşi çocuklukları boyunca babaları tarafından sürekli istismara uğramış. Kendi kızlarını aklınıza gelebilecek her şekilde istismar eden biri, tahmin edebileceğiniz gibi torunu Rod'a da farklı davranmıyor. İstismar yalnızca dedeyle de sınırlı değil, bir gün Rod'un dedesi ve arkadaşları tekneyle balık tutmaya gidiyorlar ve Rod'u da yanlarına alıyorlar. Teknede Rod'a uygun olmayan davranışlarda bulunuyorlar. Rod tüm bu istismar ve şiddet sarmalının içinde büyümek zorunda kalırken annesi de seks işçiliği yapmaktadır ve bir adamla tanışır. Kısa bir süre sonra ikinci evliliğini bu adamla gerçekleştirir. Ancak Sandra'nın yeni kocası Rod'u kabul etmez. Sandra Rod'u istismarcı babası ve her şeyi görmezden gelen annesine bırakarak yeni kocasıyla yaşamak üzere evden ayrılır. Ne var ki Sandra'nın bu evliliği de kısa süre sonra sonlanır ve bu defa oğlu Rod'u yanına alarak Florida'ya taşınma kararı alır. Korkunç bir çocukluk geçiren Rod artık büyümüş, 14 yaşına gelmiştir. Bu dönemde Sandra vampirlere ilgi duymaya başlar. Vampirlerle ilgili romanlar okuyup filmler seyreder. Ve bu yeni tutkusuna 14 yaşındaki oğlu Rod'u da dahil eder. Her geçen gün vampirlere duydukları ilgi artan anne oğul yine bu dönemde bir de rol yapma oyunuyla tanışır. Bu oyun çeşitli zarlar ve kurallar dahilinde sözlü bir şekilde masa başında oynanan ve tüm dünyada büyük ilgi çeken FRP oyunu Vampire the Masquerade'dir. Vampirlere olan ilgisi hızla artan Rod, yalnızca bir yıl içinde odasına ters haçlar asan, büyücülük, cadılıkla ilgilenen, sürekli siyah makyajlar yapan bir ergene dönüşmüştür. O esnada kendisi gibi ergenliğin sancılı süreçlerini yaşayan Heather Wendorf'la tanışır. Bildiğiniz gibi bu kız evlerinde öldürülmüş halde bulunan Wendorf ailesinin küçük kızı. Ablası Jennifer'ın aksine içe kapanık, çekingen ve neredeyse hiç arkadaşı olmayan Heather'ın ilgisini asi ve aykırı bir tarzı olan Rod Ferrell çeker. Rod'la kısa süre içinde yakınlaşan ve romantik bir ilişki içine giren Heather, vampir kültürünün içine dahil olmak ister. Göz açıp kapayıncaya dek ergen aşıklar birbirlerinin bedenlerini kesip kanlarını içmeye, yasaklı madde ve alkol kullanmaya başlamıştır. Oğlunun bu vampirlik meselesini abarttığını nihayet fark eden Sandra, bir yıl yaşadıkları Florida'dan ayrılıp tekrar ebeveynlerinin yanına dönme kararı alır. Her türden şiddete maruz kaldığı, istismara uğradığı eve dönmek Rod'un psikolojisini mahveder. Tüm çevresinden kopmak, kız arkadaşından ayrılmak ve nefret ettiği insanlarla aynı evde yaşamak zorunda kalan Rod berbat bir ruh halindedir. Heather'la uzun saatler telefonda konuşur. Uzun derken gerçekten uzun saatler, 9-10 saat civarı. Tabi kısa süre sonra Heather'ın ailesi bu durumu fark eder ve telefonla konuşmasını yasaklar. 1995 yılı ve henüz internet yok. Genç aşıklar bir süre mektuplaşıyor fakat zamanla bu mektupların sıklığı azalıyor. Bu sırada yeni okulunda uzun saçları, siyah makyajı ve garip tarzı yüzünden dışlanan 15 yaşındaki Rod, ona oldukça benzeyen Stephen Murphy adında bir çocukla tanışıyor. Steven Rod'a bir vampir olduğunu, hatta bir vampir klanının liderliğini yaptığını ve vampir adının Jaden olduğunu söylüyor. Ben de bundan sonra kendisinden Jaden diye bahsedeceğim. Jaden ve Rod kısa süre içinde sıkı bir bağ kuruyor. Sık sık birbirlerinin kanını içip yasaklı madde kullanıyorlar. Fakat Rod hala bir vampir değil. İnanışa göre yalnızca kan içmek bir insanı vampir yapmıyor. Bunun için özel bir ritüelle bir vampirin ölümlü kişiyi vampire dönüştürmesi gerekiyor. Ayrıca dönüşümü gerçekleştiren vampir bir nevi yeni vampirin ebeveyni oluyor. Hayatı boyunca baba figüründen uzak kalan Rod, Jaden tarafından vampire dönüştürülmeye ve eksikliğini hissettiği baba figürüne kavuşmaya çok hevesli. 1996 yılının Ocak ayına gelindiğinde Jaden artık Rod'un bir vampire dönüşmeye hazır olduğuna karar veriyor. Bölgedeki bir mezarlıkta düzenlenen ayinle Rod o gece 500 yaşında Visago adında bir vampire dönüşüyor. Tabi bu arada Jaden aracılığıyla başka vampirlerle de tanışmış, kendine bir çevre edinmiş durumda. Birlikte yakalandığı Charity Keesey, Howard Scott Anderson ve Dana Cooper ile de bu şekilde tanışıyor. Bunların hepsi ailelerinden ilgi görmeyen, evde şiddet ve istismara uğramış çocuklar
ve bu durumda olan neredeyse tüm çocuklar gibi mutluluğu başka yerlerde arıyorlar. Vampire dönüşüp Visago adını aldıktan sonra Rod çok daha agresif ve korkusuz davranmaya başlıyor. Ölümsüz ve 500 yaşında bir vampir olduğunu düşünen bir ergen sonuçta. Maalesef Rod yine bu dönemde hayvanlara şiddet uygulamaya da başlıyor. Çok detayına girmek istemiyorum ama kedilerin ve köpeklerin hayatlarına mal olacak davranışlarda bulunuyor. Başta klan lideri Jaden olmak üzere pek çok klan üyesinden tepki gören Rod, Jaden'ın liderliğine göz dikiyor ve ikili arasında bir taht kavgası başlıyor. Sorunlar bununla da sınırlı değil, Rod okulda da ciddi problemler yaşıyor. Diğer klan üyeleriyle birlikte sürekli disiplin suçları işleyip okuldan kaçıyorlar. Rod'un klanın liderliğine göz diktiğini anlayan Jaden, ciddi bir kavganın ardından Rod'u klandan atıyor. Peki Rod ne yapıyor dersiniz? Hemen kendine başka bir klan kuruyor. Jaden'ın klanından çok daha agresif, kültürü çok daha yoğun yaşayan kişilerden oluşan bu klanın ilk üyeleri Charity Keesey, Howard Scott Anderson ve Dana Cooper. Bu dönemde kendisinden 3 yaş büyük olan Dana Cooper'la romantik bir ilişki yaşamaya başlayan Rod, Dana'yı yine mezarlıkta gerçekleşen bir ritüelle vampir yapıyor. Rod'un bir de Vampir Otel adını verdiği karargahı var. Bölgedeki ormanlık bir arazinin içinde terk edilmiş bir konağı yeni klan üs olarak kullanıyor. Burada yasaklı madde ve alkol kullanıp seks partileri düzenliyorlar. Bir yandan birbirlerinin kanını içerken bir yandan da yeni insanları nasıl klana dahil edebileceklerini planlıyorlar. Anlatırken bile tüm bunların 15-16 yaşındaki ergenler tarafından yapıldığını zaman zaman unutuyorum. Gerçekten akıl almaz düzeyde rahatsız edici bir durum. Bu klan üyelerinin okuldaki sıradan çocuklara yaptıklarını bir düşünün. Zarar yalnızca kendileriyle sınırlı değil, topluma da çok büyük zarar veriyorlar. Bu arada Rod ve Heather mektuplaşmaya devam ediyor. Rod yeni klanını, liderliğini yaptığı diğer vampirleri anlatırken Heather da ebeveynlerinin üzerinde kurduğu baskıdan yakınıyor. Heather'ın Rod'u karizmatik bir lider ve güç sahibi bir figür olarak gördüğü açıkça ortada. Öyle ki bu konuşmalarından birinde Rod'a eğer isteseydim ailemi öldürür müydün demiş. Kısa süre içinde Rod ve eski kız arkadaşı Heather'ı ebeveynlerinin baskısından ve mutsuz olduğu ortamdan kurtarmak için bir plan yapıyor. 24 Kasım 1996 günü Rod Ferrell yanına klanından 3 kişiyi de alarak yola çıkıyor. Bunlar Howard Scott Anderson, Charity Keesey ve Dana Cooper. Alkol ve yasaklı madde etkisi altında geçen 12 saatlik bir yolculuğun ardından 25 Kasım 1996 günü Heather Wendorf'la buluşuyorlar. Yine mezarlıkta gerçekleşen bir ritüelle Rod Heather'ı bir vampire dönüştürüyor. Artık bir vampir ve klanın en yeni üyesi olan Heather'ı kaçırma planı da bir sonraki aşamaya geçiyor. Plana göre Heather eşyalarını alıp evden bir bahaneyle ayrılacak ve 2 kilometre uzakta kendisini bekleyen klan üyelerinin aracına binecek. Tüm bunlar yaşanırken Rod, Scott ve Charity 16, Dana 19, Heather ise yalnızca 15 yaşında. Klan üyelerinin yanından ayrılan Heather eve dönüyor ve bir süre ailesiyle televizyon izliyor. Daha sonra üst kata çıkıp kaçarken yanına alacağı eşyaları hazırlıyor. Odasında ailesine bir de veda mektubu yazan Heather, evden çıkıp klan üyelerinin olduğu arabaya kadar yürüyor. Fakat bir sorun var. Heather evden alacağı birkaç eşyayı unutmuş. Bu eşyaların ne olduğunu bilmiyoruz fakat ekip Rod ve Scott'ın eve gizlice girip eşyaları alıp çıkmasına karar veriyor. Charity, Dana ve Heather arabada beklerken Rod ve Scott açık garaj kapısından içeri giriyor. Yüksek dozda yasaklı madde etkisi altında olan ikili garajdan eve açılan kapıdan geçerken Rod garajda gördüğü bir levyeyi eline alıyor. Evin içine girdiklerinde kanepede uyuyan 49 yaşındaki Richard Wendorf'u görüyorlar. Geri dönebilecek ya da sessizce evin içinde ilerleyebilecek olmalarına rağmen Rod Ferrell elindeki levye ile zavallı adama saldırıyor. Kurbanlarının öldüğünden emin olan ikili telefonun kablosunu koparıp evin içinde ilerlemeye devam ediyor. Ne yazık ki kısa süre önce duştan çıkan Naomi Wendorf'la mutfakta karşılaşıyorlar. Korku ve panik içindeki kadın elindeki sıcak kahveyi Rod'un üzerine döküyor fakat Rod onu da elindeki levyeyle öldürüyor. Evi bir süre arayan ikili birkaç değerli eşya ve Wendorf ailesine ait mavi Ford Explorer'ın anahtarını alarak tekrar garaja dönüyor. Arabaya binip diğer arabadaki kızlara kendilerini takip etmelerini söylüyorlar ve böylece klanın 4 gün sürecek kaçışı başlıyor. O sırada Charity ve Dana'nın olduğu araçta olan Heather, Rod ve Scott'ın ailesinin arabasını nasıl çaldığını anlam vermeye çalışıyor. İddialara göre o anda Rod'un ailesine ne yaptığını bilmiyor. Birkaç saat sonra klan üyeleri iki aracın plakalarını değiştiriyor. Rod üzerindeki kanlı kıyafetleri yakıyor
ve Heather ailesinin başına neler geldiğini anlıyor. Yine iddialara göre Heather büyük bir üzüntü içinde ve onların ölmesini asla istemediğini, onları sevdiğini söylüyor. Klan üyeleri Rod'un kıyafetlerini yaktıktan birkaç saat sonra gözlerine bir ev kestiriyorlar ve camı kırıp eve giriyorlar. Neyse ki evde kimse yok. Evden biraz bozuk para, bir bıçak ve bir pompalı tüfek çalıyorlar. 2 kişiyi serin kanlı bir şekilde öldüren klan lideri Rod'un elinde artık bir de ateşli silah var ve diğer klan üyelerine eğer polis bizi tutuklamaya kalkarsa hepsini vuracağım diyor. Tabi bu esnada cinayetler fark edilmiş, şüphelilerin kim olduğu tespit edilmiş, bütün haber kanallarında bu 5 klan üyesinin resimleri var. 1000 kilometre boyunca araba sürüyorlar ve toplamda 5 kez polis çevirmesine girmelerine rağmen bir türlü yakalanamıyorlar. Ta ki paraları bitip Charity'nin büyükannesinden para isteyene kadar. Büyükanne polisi arıyor ve cinayetlerden 4 gün sonra 5 klan üyesi tutuklanıyor. Sorgu esnasında Rod Ferrell cinayetleri kimsenin yardımı olmadan yalnız başına işlediğini, olay anında yanında olan Howard Scott Anderson'ın suça asla yardımcı olmadığını, Heather Wendorf'un kendisinden anne ve babasını öldürmesini istemediğini, eve girerkenki tek amacının ailenin aracını çalmak olduğunu belirtti. Yüksek dozda yasaklı madde etkisi altında olduğunu, bir anlığına içinde karşı konulamaz düzeyde bir öldürme arzusu hissettiğini ve bunun sonucunda Richard ve Naomi çiftini öldürdüğünü, bedenlere vampir adı olan Visago'nun baş harfini yakarak işlediğini itiraf etti. 1998 yılında görülen davada Rod Ferrell tüm suçlamaları üstlendi. Arkadaşlarının masum olduğunu, tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu söyledi. Alright. I'm not going to sugarcoat this thing, buddy, because you know what you've done. Pretty simple. The guys from Lake City, the detectives are on their way here. They'll probably be here around 6 or 7. Is it actually possible for someone my age to get like a death penalty? It depends. I don't know what the laws are in Florida. When you're 16 years old in this state, you can be tried as an adult, and you're subject to adult penalties. That's what I was thinking when I done. If I was an adult, maybe a death penalty. Sure. So I was kind of hoping, and I was like, please. I'm sorry, this is just like a big joke. My whole life seems like a dream, so. Got a question for y'all. Good. Seriously think I'm fucked? Hard to tell. We can't guess the system, man. I remember telling him flat out, don't even go near my parents. Why would you tell him not even to go near your parents? Because he asked me not too long ago if I wanted my parents dead or alive, and I said straight out I wanted them alive. When did he ask you this? On Monday after school. So on Monday after school, he talked to you about killing your parents? Yes, and I said no, I said I wanted him to leave them alone. Pek çok uzman Rod'un idam cezasından kaçmaya çalıştığını düşünürken 16 yaşındaki Rod Ferrell 1. derece cinayetten jüri kararıyla idam, Howard Scott Anderson ise ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Klanın diğer üyeleri Dana Cooper, silahlı soygun ve 3. derece cinayet suçlarından 17,5 yıl, Charity Keesey ise aynı suçlardan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Jüri üyeleri Heather Wendorf'un masum olduğuna, cinayetlerin işlenmesi ya da planlanmasında herhangi bir rol oynamadığına karar verdi. Mahkeme 15 yaşındaki Heather'ın masum olduğuna karar verse de 17 yaşındaki kız kardeşi Jennifer da dahil olmak üzere ailesinden hiç kimse Heather'ı affetmedi. Bu nedenle Heather Wendorf kısa bir süre sonra devlet tarafından başka bir ailenin gözetimine verildi. 2000 yılında 18 yaşından küçük bireylerin idam cezasına mahkum edilmesinin anayasaya aykırı olduğuna karar verilince Rod Ferrell'ın idam cezası ömür boyu hapis cezasına çevrildi. 2006 yılında Charity Keesey, 2011 yılında ise Dana Cooper cezalarını tamamladıktan sonra serbest kaldı. 2018 yılında Howard Scott Anderson'ın cezası ömür boyu hapisten 40 yıla indirildi. Halihazırda hapiste geçirdiği 22 yılı da düşününce 2032 yılında 51 yaşında serbest kalacak. Belki de her şeyi özetleyen bir detaydan daha bahsetmek istiyorum. 1997 yılında cinayetlerden bir yıl sonra Rod Ferrell hala yargılanmayı beklerken o esnada 34 yaşında olan annesi Sandra'nın 14 yaşında bir çocukla mektuplaştığı, bu mektupların son derece uygunsuz, cinsellik ve vampirlik odaklı olduğu tespit ediliyor. Ama Sandra bu suçtan dolayı herhangi bir hapis cezası almıyor.
Vampirlerin gerçek olduğuna inanan bir ergenin en son ihtiyacı olan şey, vampirlerin gerçek olduğuna inanan bir annedir. Elbette kişiler vampirlere, kurt adamlara, perilere inanabilir. Bu onların kişisel tercihidir. Fakat tıbbi olarak 500 yaşında bir vampir olduğuna, duvarların arkasını görebildiğine, insan kanını kilometrelerce uzaktan hissedebildiğine, başka insanları da vampire dönüştürebileceğine inanan birinin gerçeklik algısı bozulmuştur. Bu vakada adli psikiyatri son derece önemli bir rol oynadı. Çünkü bu bozuk gerçeklik algısının kaynağını tespit etmek, katilin alacağı cezayı direkt etkiler. Eğer Rod Ferrell'a yapılan muayeneler sonunda paranoid şizofreni gibi bir teşhis konsaydı, yargılanacak kadar akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edilseydi, bambaşka bir ceza alırdı. Fakat ne Rod ne de klanın diğer üyeleri hasta değil. Onlar istismar edilmiş, şiddet görmüş, ilgi görmek isteyen ergenlerdi. Bir grubun parçası olmayı, eksikliğini hissettikleri aile ortamının başka bir formunu yaşamayı istediler. Düzgün bir aile ortamında şiddet görmeden, istismara uğramadan, alkol ve yasaklı madde kullanmadan yaşasalardı bence çok daha farklı insanlar olabilirlerdi. Zaman zaman hiç ihtiyacınız olmamasına rağmen bir şeyler çalıyor musunuz? Muhtemelen hayır. Ama bazı insanlar bunu yapıyor ve nedenini öğrenmek isterseniz kleptomaniyi anlattığım videomu da izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.